Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 0-6 ay kız bebek jile elbise modelinin ön kısmını öreceğiz. Nasıl örüldüğünü göstereceğiz. Şimdi yine aynı şekilde altta tırtıklı başlama tekniğini uygulayarak jilenin ön kısmını da bu şekilde başladık. Yine 26 ilmek atarak başladık. Bu 26 ilmek sonucu ilmek sayımız üst tarafta 49 oldu. Aynı şekilde yine arka kısmını ördüğümüzde söylediğimiz gibi 12 diş beyaz ipimizle yünümüzle haroşa ördük. Şimdi devam ediyoruz. Bu bebek jilesinin ön yüzüne bir kedi yüzü yapmak istediğim için ben kulak yapacağım. Şimdi önce mor ipimi ekliyorum. Bu arada mor yünümle birlikte kulakları da beyazla devam edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 11'er ilmek kenarlarda bırakırsak 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kulaklar içi 10'ar ilmek. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ortaya kulaklar arasına da 7 ilmeğimiz kalacak. Hemen yünümü, mor yünümü ekliyorum. Kenarlarda 11'er ilmek bırakıp aralarda 10'ar ilmek kulak desenine başlıyoruz. İlk ilmeğimi beyazımı örmeden aldım. İkinci ilmeğimi morumla örmeye başladım. Bu arada beyazla mor ipimi şöyle diğer ilmeklerimin arasında götürerek başladım. Eklediğim mor ipi gizleyeceğim. Beyazımı da 11. ilmeğin yanına götüreceğim. İpleri bir üstte bir altta alarak kenarla birlikte toplam 11 ilmeği mor olarak ters örgü örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi 10 ilmek kulak içi beyaz örüyorum. Bakın beyaz ipimi aldım. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek beyazımı ördükten sonra bakın şuradan mor ipimi uzatarak şu beyazımın altından 7 ilmek ara ilmeği mor olarak örüyor. 4, 5, 6, 7. Şimdi bu mor ilmeğimi de aynen bu teknikle alta gizleyebiliriz ama kulakların arasında yukarıya kadar hafif bir gölge yapacağı için arkada direkt olarak uzatmış olarak bırakıyorum. Şimdi bu tarafa diğer kulak içi ayrı bir ip bağlayacağım. Bu ipimi de bağladım, beyaz ipimi de bakın şu morun altından geçirerek burada bir boşluk oluşmasın diye 10 ilmek örüyorum. Bir, 2, bu arada şu başlama ekleme ipimi de gizliyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi mor ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeklerime şöyle mor ipimi yine uzattım. Serbest bıraktım çekme yapmaması için. Kenara 11 ilmeğimi yine mor
örüyorum. Döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde morları mor yünümle, beyazlarımı beyaz yünümle ters olarak örüyorum. Şimdi bakın son mor ilmeğimi ördüm. Mor yünümü arkaya aldım. Buradan beyaz yünümü aldım. Şu mor yünümün etrafından geçirerek öne çektim. Öne aldım. Şimdi 10 ilmek önde beyaz ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi 10 ilmek beyazımı ördüm. Beyaz ipimi arkaya aldım. Yine arka yüzde mor ipimi uzattım bakın. Şöyle tekrar söylüyorum. Serbest bıraktım. Şimdi beyaza geldim. Mor ipimi arkaya aldım. Beyaz ipimi bakın şuradan tuttum. Mor ipimin etrafından dolandırarak öne aldım. Şöyle çektirelim. Ve burada 10 ilmek beyazımı örüyorum. Yine ipimi beyazımı arkaya aldım. Mor ipimi şöyle yine uzatarak öne aldım ve morla devam ediyorum. Şimdi aynı şekilde aynı ilmek sayısıyla bir diş daha haroşa, morları mor, beyazları beyaz örerek gidip geleceğim. Şimdi beyaz kulaklarımızdan ikişer diş haroşa ördük. Bakın. Kulaklarımızın yerlerini belirledik. Şimdi artık arka yüzden kulak beyaz ilmeklerini azaltacağız. Mor ilmeklerimizi artıracağız. Böylece kulakların sivri, oval sivri şeklini vereceğiz. Kenar mor ilmeklerimi haroşa örüyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi azaltma işlemini, beyaz ilmek sayısını azaltma işlemini arka yüzde yapacağız. Bakın beyaza geldim. Şöyle beyaz ipimi çektim. İlk beyaz ilmeğimi mor ördüm. Böylece bir ilmek beyazımı azalttım. Şimdi morun etrafından ipimi aldım. Arada 8 ilmek kalacak. 8 ilmek beyazımı yine ördüm. Son beyaz ilmeğimi bakın yine mor ipimle uzatarak örüyorum ve morla devam ediyorum. Artık beyaz ilmeklerimi azaltıp mor ilmeklerimi artırıyorum. Birer ilmek arada ve kenarda. Yine bu kulağa geldim. İlk beyaz ilmeğimi morla ördüm. Aradaki 8 ilmeğimi beyazla öreceğim.
arka yüzde yine son beyaz ilmeğimi mor ördüm. Artık 10 ilmek beyazlarım 8 kaldı. Her arka yüzde ikişer ilmek azaltarak 2 ilmek kalana kadar devam edeceğim. 2 ilmek kaldıktan sonra artık beyaz ipimi koparıp tüm ilmeklerimi mor olarak öreceğim. Ön yüzde herhangi bir azaltma yapmıyoruz. Mor ilmeklerimizi mor, beyaz ilmeklerimizi beyaz örüyoruz. Şimdi yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine beyaz ilmekleri azaltacağız. Evet. Şimdi bir tane daha beyaza geldim. İlk beyaz ilmeğimi yine mor ördüm. Ve devamındakilerini bir son ilmeğe kadar, son ilmek hariç beyaz örüyorum. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi de mor örerek artık beyaz ilmeklerimin sayısını 6'ya indirdim. Bu şekilde şu beyaz ilmek sayısı 2 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Daha sonra tüm ilmeklerimizi mor örerek toplam mor haroşa diş sayısı 20 olana kadar devam ediyoruz. Bakın kulaklar oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklarımız bitti. Söylediğimiz gibi en son 2 ilmek beyaz kalana kadar arka yüzden beyaz ilmekleri azaltmaya devam ettik. 2 ilmek kaldıktan sonra ön yüzde de tekrar bu 2 ilmeği haroşa ördükten sonra arka yüzden tüm ilmekleri mor iple devam ettik. Şimdi mor ipimizle şu beyaz 12 diş beyaz haroşadan sonra 20 diş yaptıktan sonra kesmelere başlayacağız. Şu anda kol altı kesmelerine başlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeklerini de ayıracağım. 7 ilmek kenar, bir selanik her iki tarafta. Önce kenar ilmeklerimi ayırıyorum ilk sırada. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek başlangıç ilmekle birlikte ayırdım. 8. ilmeği selanik örüyorum. İçinden düz olarak ördüm. Ve sıra sonuna 8 ilmek kalana kadar devam ediyorum ters örmeye. Şimdi kenara 8 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi selanik gitmesi için içinden düz ördüm. Kalan 7 ilmeği ters olarak örüyorum. Döndüm. Ön yüzde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi arka yüzde kesmelere başlayacağım. Kesme işlemlerimi önce dönerek 2 ilmek kesip daha sonra 4 kez de birer ilmek keserek devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Selanik ilmeğime kadar ters ördüm. Selanik ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada hemen selanikten sonraki 2 ilmeğimi kestim. Döndüm. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine kenara geldim.
İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmekleri ters örüyorum. Selanik ilmeğime geldim. Selanik ilmeğimi içinden ördüm. Selanik ilmeğimin yanındaki ilmeği yanındaki ilmekle birlikte kestim. Yani ikinci ilmeğimi dönerek kesmiş oldum. Şimdi sıramı devam ediyorum. Şimdi sağ taraftaki kesmeleri arka yüzden, sol taraftakilerini ön yüzden yapacağım. O yüzden Selanik ilmeğime kadar ters örüyorum. Selanik ilmeğimi içinden düz ördüm. Son 7 ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi bu tarafta da kesmelere başlayacağım. Ön yüzden kesme yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 6 ilmeği ters ördüm. Selanik ilmeğime geldim. Selanik ilmeğimi de ters ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte ters olarak kestim, döndüm. Örmeden aldım ilk ilmeği, Selanik ilmeği içinden düz ördüm. Yanındaki 7 ilmeği devam ediyorum ters olarak. Şimdi döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Selanik ilmeğime kadar ters. Selanik ilmeğim, bakın içe gömülü ilmeğim, onu da ters ördüm. Yine Selanik ilmeğimin yanındaki bir önceki işlemde kestiğim ilmeği yanındaki ile birlikte kesiyorum. Dönerek 2 ilmek kesmiş oldum. Sıramı devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ters örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ters ördüm, döndüm. Dönmeden önce şunu gösterelim. Şu ana kadar her iki taraftan dönerek 2'şer ilmek kesmiş olduk. Şimdi bundan sonra artık her iki taraftan birer ilmek kesiyoruz. Sağ taraftan arka yüzden kesiyorum. Bakın Selanik ilmeğimi de düz ördüm. Hemen Selanik'in yanındaki 2 ilmeğimi kestim ve devam ediyorum. Bu sırada bu sol tarafta kesme yapmayacağım. Döndüğümde sol taraftaki ilmeği kesiyorum. Ön yüzde. Selanik ilmeğime geldim. Selanik ilmeğimi düz ördüm içinden. Yanındaki 7 ilmeği ters devam ediyorum. Sıramı bitirdim. Şimdi döndüm. Ön yüzden bu tarafın kesmesini yapacağım. Selanik ilmeği ile birlikte 7 ilmeğim, 8 ilmeğim ters. Selanik ilmeğinin yanına geldim. Bakın hemen yanındaki 2 ilmeği kestim ve devam ediyorum. Şimdi bu şekilde her iki taraftan 2'şer ilmek dönerek birer de normal kesme yaptım. 3'er ilmek. 3 kez daha birer ilmek keserek devam ediyorum. Sıramı bitirdim. Şimdi bundan sonra tekrar söyleyelim arkadaşlar. 3 kez daha birer ilmek kesiyoruz. Daha sonra da kesmeden devam ediyorum. Nereye kadar devam edeceğim? Şu ön tarafının, arkanın şu yaka kısmına 2 diş haroşa kala bırakacağız. 2-3 diş haroşa kala bırakacağız. İlik açacağım ön kısmını. İlik açmayı da göstereceğiz. Daha sonra da şu arkadaki askıları öne doğru örerek uzatacağız. Evet, şimdi ön kısmını jilemizin yeterince ördük. Şöyle arkayla ölçüyoruz. Arada 2-3 diş fark olacak.
ilik yerlerini açacağız. Şimdi 7 ilmeğimiz var kenarda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. 3 ve 4'ü birlikte kesiyorum. Bakın arka yüzden açıyorum ilikleri. 3 ve 4'ü birlikte kestim. Bir doladım. Devamındaki 3 ilmeği de ters ördüm. Selanik ilmeğimi içten düz ördüm. Aradaki ilmekleri ters örüyorum. Bu taraftaki Selanik ilmeğimi de içinden düz ördüm. Şimdi bu tarafa da ilik açıyorum. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördüm. Yine buradaki 3 ve 4'ü birlikte kestim, doladım. 3 ilmeği kenarda yine ters ördüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde tüm ilmekleri ters örüyorum. Doladım ilmekler dahil. Bakın onları da ters. Tümünü ters olarak örüyorum. İliğimiz hazır. Bu taraftaki ilimiz de hazır. Her iki taraf bakın. Arka yüzde yine Selanik ilmeklerin dışında tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Selanik ilmeklerimi içinden düz örüyorum. Bu şekilde yine bir diş haroşa gidiş geliş örüyorum iliğin üstüne. İliklerimin üzerine 2 diş haroşa oluştu. Şimdi arka yüzden yine bir sıra ördükten sonra ön yüzde ilmeklerimi kapatacağım. Özellikle ön yüzden kapatıyorum ki örerek bir diş daha haroşa oluşsun. Şimdi arka yüzü yine normal tüm ilmeklerimizi Selanik ilmekleri hariç ters örüyoruz. Selanik ilmeklerimi içinden düz örüyorum. Evet, jilemizin önü bitti. Şimdi ilmekleri kapatıyorum keserek, aynı zamanda da örerek kapatma tekniğini uyguluyorum. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte ön yüzde ters olarak kestim. Bu ilmeği tekrar sol şişime taktım. Yanındaki ile birlikte ters olarak kestim. Taktım, yine yanındaki ile birlikte ters olarak kestim. Bu şekilde tüm ilmekleri kapatıyorum. Son ilmeklerime geldim. Onları da aynı şekilde kapatıyorum. Şimdi ipimi kesiyorum. Bakın. Şu ucunu, ipimin ucunu son ilmeğimin içinden geçirerek sıkılaştırdım. Evet, jilemizin ön yüzü hazır. Arka yüzü de hazır. Bu arada arka yüzünün askılarını uzattım ben. 20 diş haroşa olarak uzattım. Ve kapattım aynı şekilde. Bakın şöyle. Bu da jilemizin ön yüzü. Buraya da düğmelerimizi dikince bu şekilde olacak. Şimdi önce ön ve arkayı birbirine nasıl dikeceğiz bunu göreceğiz. Daha sonra da buradaki kedi yüzünün gözlerini, burnunu ve bıyıklarını yaparak jilemizi tamamlayacağız. Arka ve önü ters kısımları dışta kalacak şekilde üst üste koyduk. Şimdi dikme esnasında beyaz kısımlarımızı beyaz iple, pembe kısımlarımızı pembe iple dikeceğiz. Şu ipim beyaz kısmı dikmek için yeterli olur. Örgü dikiş iğnemi taktım. Şöyle tutuyorum, tekrar söylüyorum. Örgülerimin her iki, hem önün hem arkasının iç yüzleri bana karşı.
Bakın dış kısımları içte kalacak şekilde katladım. Şimdi örgü dikiş iğneme ipimi taktım. Şuradaki ilk köşeye battım. Bir daha karşıda aynı yere döndüm sağlamlaştırmak için. Şöyle. Yine bu tarafta da aynı köşeye battım. Şimdi bundan sonra bakın haroşa örgüde tırtıklı kenar yaptığımızda dikiş çok kolay. Her iki tarafın şu tırtıklarının uçlarına batıyoruz bakın. Önce arkadaki tırtığa, sonra önden benden yana olan tırtığın tepesine battım, ipimi çektim. Devam ediyorum yine arkadaki tırtığın tepesine, sonra benden yana olan tepeye battım, ipimi çektim. Bakın ne kadar kolay. Burada önemli olan tırtıkları tam olarak takip etmek, yani kaçırmamak. Arkadaki tırtık bende yana olan tırtığın tepesi, ipimi çektim. Çok fazla sıkmamaya dikkat ediyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Normal. Kasma yapmasın ya da potluk yapmasın. Bakın aynı şekilde devam ediyor. Hem dikişi kolay hem de biraz sonra göstereceğim, tamamen iz bırakmayan bir dikiş şekli. O yüzden ben tekrar söylüyorum, haroşa örgü ördüğümde kenarlarını tırtıklı yapmayı tercih ediyorum. Haroşa örgü örerken tırtıklı ve düz kenar nasıl götürülür, bununla ilgili videom var. Videolarımın arasından bakabilirsiniz. Ve son beyaz tepelerimizi aldık. Şimdi burada yine aynı yerden bir daha batarak sağlamlaştıracağım. Ve geriye dönerek şuradan tepelerin içinden ipimi çekerek fazlalığı kesiyorum. Bakın bu kadar düzgün bir dikiş oluyor. Şimdi devam ediyorum. Mor kısmını mor ipimle. Bu arada şuradaki son tepelerime dikkat ediyorum. Bunlar benim şu selaniklerin başlamadan önceki son tepeler. Şu mor tepelerden şöyle her ikisinden de ipimi aldım ve şuraya bağlıyorum. Bakın bunu yaptıktan sonra şöyle arada bir boşluk kalmamasını önlemek için şu son battım beyaz tepelerin ikisine geri dönüyorum. Arayı bağlamak için. Tekrar o biraz önce battım iki tepeye tekrar yine ikisinden de geçirdim ipimi. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum aynı şekilde tepelere. Her iki tepenin tam şu kenarlara gelen, bakın şuralara gelen iplerinde. Evet, bakıyorum artık son tepelerin. İpimi sağlamlaştırıp şöyle tepelerden yine alta doğru çekerek
işlemimi tamamlayıp ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bakın dikişimiz hazır. Aynı şekilde bu tarafı da dikeceğiz. Daha sonra düğmelerimizi buraya dikerek süslemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bebek jilemizin kenarlarını, her iki kenarının dikimini bitirdik. Düğmelerimizi de taktık. Askı düğmelerimizi. Bebek jilemiz genel hatlarıyla hazır. Şimdi sıra geldi jilemizi süslemeye. Buraya kulaklar yapmıştık. Kedi süsü yapacağız demiştik. Kedinin gözleri için şöyle küçük siyah düğmeler ayarladım. Burnunu da mor rengiyle buraya nakış olarak işleyip siyah bıyıklarımızı da yapacağız. Önce kedinin burnunu yapıyorum. Şöyle iğneme ipimi aldım. Şimdi burada arada kulakların arasında 2, 4, 6, 7 tane ilmek bırakmıştık. Şu 1, 2, 3, 4. ilmekten tam ortadan takip ediyorum. Burnu ortalamak için. Şurada tam ortada şu bunun hemen yanındakinden, şundan başlayarak, bakın altta uzun bıraktım ipimi. 3 tane yan yana çapraz işleme yapıyorum. Bakın her ilmeğe bir çarpı işareti şeklinde. Bu ilk ilmeğime şöyle yanındakine de ve bu kenardakine de üç tane de alttan aynı sırayı takip ederek aynı ilmeklerin, alttaki aynı ilmeklerin üstüne çarpılarımı yapıyorum. Şimdi şurada tam ortadaki ilmeğe de altta aradaki ilmeğe de bir çarpı yapıyorum. Kedimin burun kısmını işlemiş oldum. Bakın. Şimdi şuradan incecik bir çizgi takip ederek şöyle ağız şeklini yapacağım. Bakın. Şu tam ortadan 2 ilmek alta indim. Yine buraya ortaya battım. Kedimin ağız şekline devam ediyorum. Şuradan hafif üste alarak 1, 2, 3 ilmek kaydım. İşliyorum şu anda. Şöyle şuraya battım.
Bakın ağzını işliyorum. Aynı şekilde bu taraftan devam edeceğim. 2 ilmek şöyle kaydım. İki tarafın simetrisini bozmadan yine bir sıra üste çıkıyorum. Buradan sayıyorum. 2 ilmek çıkmışım. Şuraya batıyorum. Araya. Ve yine bu çıktım. En son battığım yere batarak evet, gülümsemeyi verdik. Gözler de tamam. Şimdi geldik kedimizin bıyıklarına. Şöyle siyah ipimizle kedimize bıyık yapacağız. Bıyıklarımız da hazır. Bakın kedimizin yüzü hazır. Şimdi fiyongumuz var. Şöyle kedimizin süsü var. Fiyongu nasıl yaptığıma dair videolarımın arasında var. Bu videomun açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çok kolay, küçük, oval kenarlı bir fiyong bu. Şimdi fiyongumuzu da şöyle hemen şuraya dikeceğiz. Fiyongu da diktik ve 0-6 ay bebek jilemiz hazır. Modelimiz bu. Bakın ön yüzü. Şöyle yanlar. Arka yüz. Kedi desenimiz, kedi yüzümüz. Şöyle omuzlar. Evet arkadaşlar, umarım modelimi beğenmişsinizdir. Modelim hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz hepsine cevap veriyorum. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşım yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın.